Arkadaşlar ya, olacak şey değil. İSD'ye geldim, bir Allah'ın kulu gelmemiş. Yani inanılır gibi değil. O kadar organize ettik, o kadar haber verdik. Hani pazara kadar değildi, mezara kadardı. İşte bu, işte bu, işte bu. İşte bu. Yıkılıyor. İşte işte bu. Arkadaşlar iyi ki varsınız, iyi ki bir aradayız. 26 Ocak Pazar günü İstanbul Satranç Derneği'nin ev sahipliğinde bir buluşma gerçekleştirdik ve bu buluşmada bir Blitz turnuvası da yaptık. 100 arkadaşımızın katılımıyla. Ondan sonra izlemeye gelenler oldu, tanışmaya gelenler oldu, fotoğraf çekilmek isteyenler oldu. Her arkadaşımıza zaman ayırabildim. Çok şükür arkadaşlar, üstesinden gelebildim. Ve sizlerle tanışmak, sizlerle kucaklaşmak beni son derece mutlu etti. Gelen arkadaşlarımız da etkinlikten memnun kaldılar diye düşünüyorum. Çünkü çok sayıda olumlu geri dönüş geldi. O yüzden bu videonun yorum kısmına mutlaka yazın arkadaşlar. Nasıl geçti? Hocam iyi miydi? Güzel miydi? Tekrarını isteriz. Veya hocam şu eksikti şeklinde de yazın lütfen. Çünkü elimizden geldiğince biraz amatörce, biraz işte heyecanımız belki hata yaptırmış olabilir. Sizlerden görüş bekliyorum arkadaşlar. Ne oldu hocam? Ne oldu? Anlat bize. Kimler geldi? Kimler gelmedi ki azizim? Bir kez turnuvada en güçlü katılımcı FIDE Master Selim Çıtak'tı. Sevgili dostum, kardeşim Selim Çıtak'tı. Ben de 2 numarada başladım turnuvaya. Eray Paksoy hocamız vardı. Genç kardeşimiz Mikçi vardı. Tescilli amatör abimiz İlker Pazarcıoğlu vardı. 6 yıldır bizim üyemiz. Kanalın anahtarı var kendisinde. Sembolü anahtar. Ona göre söyleyeyim ben sana. Adını unuttum. Aklıma gelmeyen dostlarımız vardı. Mesela Erkmen Aydoğdu vardı. Erkmen'le çok eskiden milli takım kamplarındaki anılarımızı anımsadık. Birbirimizi hatırlattık. İnanılmaz günler. Buradan da kendisine selamlar olsun. Bir başka milli sporcumuz Mazhar Kutay Yargıcı vardı. Genç kardeşlerimiz vardı. Abilerimiz, ablalarımız inanılmazdı arkadaşlar. İyi ki geldiniz, iyi ki varsınız. Gelemeyen arkadaşlarımız da oldu. Çünkü gelmesini dört gözle beklediğimiz ama nerede verdiğin sözler, şimdi neredesin, nerede dediğimiz arkadaşlarımız da oldu. Onların da mazeretini alacağız, bakacağız. Hocam turnuvada ne oldu? Turnuva çok güzel geçti. 9 maç oynadık. 3+2 zaman temposunda oynandı zaten. Ve benim Mikçi ile oynadığım maç tabii ki en heyecanla beklenen maçlardan biriydi. Ben de hemen doktor kimliğimle Mikçi'nin karşısına çıktım ve bakalım maç nasıl oynandı arkadaşlar. Mikçi beyazdı, ben siyahtım. Bakalım tedavimize kendisi nasıl yanıt verdi. Birlikte hem analiz edeceğiz hem de izleyeceğiz arkadaşlar. Hadi bakalım, başlasın maç. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Bir bakalım, elle muayene edeceğim şimdi. Bir başlatalım hocam o zaman. Tamam, buyurun. Çok iyi. Evet, Mikçi 4 ile başladı oyuna. Arkadaşlar. Ben de siciliyle mi yapayım yoksa hipopotam savunması mı yapayım diye düşündüm. Ve sicilleye, o kapalı sicilleye oynuyor. Dedim ben hipopotam oynayayım. Pasif ama gururlu bir savunma yapayım dedim. O da merkezi aldı. Ben de G6 yaptım. İşte atı çıktı, fili geldim. Ve burada erken H4 yaptı. Eskiden ona ben H5 oynuyordum. Dedim ki bir değişiklik olsun ya. Çünkü H4 yaptığım zaman atı buradan buraya dolandırıyor. Dedim H6 yapayım, bakayım ne yapacak. H6 yaptım. Hemen file 3 geldi. E6 yaptım. Vezir D2 geldi. Ben burada A6 yaptım arkadaşlar. A6'nın amacı bebe sürmekti. O da hemen A4 yaptı. A4'de ben de atı eğriden çıktım. Ondan sonra o burada şimdi H5 yapacak. Evet, H5 yaptı burayı bozmak için. Evet, ben de düşünüyorum ve G5'i patlatıyorum. G5 gerekli bir hamle. Şu an ibre ona dönük tabii ki. Çünkü bu konumda ben pasif kalmış durumdayım. Ondan sonra düşündü o. F3 yaptı. Bu F3'ü önceden de yapmıştı arkadaşlar. Yani F3 pek etkili değil. Ben daha çok F4 sürmeye yönelir diye düşünmüştüm. Ama o F3 yaptı. Çünkü F4 hamlesi burayı yıkmak adına daha etkili duruyor. Ben de hipopotam savunmasının klasik dizilime devam ettim. B6 yaptım. Double fianchetto'lu ve atım buradan gelişimi arkadaşlar. G3 oynadı.
tahmin ettiğim gibi F4 sürüşün destekleyen bir hamle yaptı. Ben de fil gelişimi yaptım. O da fili G2'ye geldi. Aynı çapraza fili koydu. Atı geldim D7'ye. Ondan sonra A5 yaptı. Ben bu A5'i beğenmedim. Stockfish de beğenmedi. O yüzden buna bir tane soru işareti koyacağım arkadaşlar. Bu beni rahatlatan bir hamleydi. B5 yaptım. Güzel bir alan kazandım. Ondan sonra açılışta. O da burada B4 yaptı. Bu konum aslında bana daha önceden de oynamıştı. Daha önceden oynamışlığı vardı. Ben burada C5 hamlesini hazırlamak amacıyla Vezir C8 oynadım. Vezir C8 oynadım. Vezir C8'e, evet burada biraz düşünüyorum tabii ki. Vezir C8 biraz zor bir hamle. Yani daha önceden de Vezir C8 oynamıştım ve pişman olmuştum. Pişman olduğumu unutmuşum arkadaşlar. Aynı hamleyi tekrar yaptım ve tekrar pişman oldum. O da atı E2'ye çekti. Şimdi ben C5 oynayınca o da burada C3 oynadı arkadaşlar. Şimdi ben C dikiğini açarsam kaleyi C'ye gelecek. Vezirimle tempo kaybedeceğim. Zaten bin perişan konumda kaldım. Sıkışık vaziyetteyim. O yüzden burada ne yapsam diye düşündüm. Stockfish'in de önerdiği F5 hamlesini bulabildim. Yani F5'ten başka da zaten açılım sağlayacak bir hamle de yok. Onu sana söyleyeyim. Evet burada düşünüyoruz. Düşün babam düşün. Evet satranç doktorum düşünüyor. Evet derinlere inmesi lazım. Evet biraz sertleşmesi lazım. Bakalım ne olacak. Evet ve F5'e yapmaya karar verdim arkadaşlar. F5 yaptım. Oyun boyunca Mikmikçi çok hızlı oynadı. Maşallah var genç arkadaşımız. Bileği kuvvetli olan bir arkadaşımız. İyi de oynuyor. Oyunu iyi yönetti. At H3 geldi bakın Stockfish'in önerdiği hamle. At daha sonra F2'ye gelecek. Ben burada bir tür E4'ü aldım. Ondan sonra at F6 gelip E4'e saldırdım. Bir de H5'e saldırdım. O da at F2 gelerek hem atla E4'e ikinci savunmaya getirdi. Hem de kalesiyle H5'i korumuş oldu. Ben de burada düşündüm. Şimdi nasıl devam etmeliyim? Yani merkeze mi açmalı mıyım? E5'ler mi sürmeliyim? D5'ler mi sürmeliyim? C4 mü sürmeliyim? Bunu mu almalıyım? Burada yoğun olarak piyon hamlesi düşünüyorum. Çünkü taş hamlesi kalmadı arkadaşlar. Fillerim yatıyor. Atlarımın manevra sahası yok. Rok yapmak istemiyorum. Buraya patlatır. Yani vezirimi belki oynayabilirdim. Ama onu da şey yapamadım. Ve burada C4 oynamaya karar verdim. Madem öyle oyun biraz kapansın dedim. O da uzun oku patlattı. Çünkü bu C4 ile burası kilitlendi ya. Uzun ok güvenli hale geldi. Ben pişman oldum arkadaşlar. C4 ile kapattığıma ben pişman oldum. Keşke şimdiki aklım olsa CB4 alırdım. C4 almayayım çünkü oraya atla veya fil alabilir. CB4 alıp veziri kaçıp kale C8 devam etmek şimdiki aklımda olan hamle arkadaşlar. Ya buralarda ben ne yapacağım diye düşündüm kara kara. Hamle bulamadım arkadaşlar buralarda. Vallahi hamle bulamadım yani. Ne yapacağız ne edeceğiz diye düşündüm. Zaman da gidiyor. 3+2 zaman temposu. Yani yenmek de istiyorum. Herkes de izliyor. Etrafımız bayağı kalabalık arkadaşlar orada. İzlemeye gelenler de vardı çünkü. Atı C6'ya koydum. İnan bana biraz hamlesizlikten yaptım bu hamleyi. Ya buraları falan vurmayı düşünüyordum yani öyle söyleyeyim ben sana. Veziri gelip vurup buralardan içeri dalmayı düşündüm. Ondan sonra Mikmikçi burada düşündü durdu ve gayet plana sadık kaldı. F dikiğini aldı arkadaşlar. Ben de hemen vezir C7 geldim. Buraya vuracağım göğe. Halbuki dümenden yani oraya vurulmaz. O da zaten gel vur oraya dedi. Fili buradan H3'e attı. E6'yı istedi arkadaşlar. Ben de E6'yı korumak için keşke fili C8'e gelseydim. Yine bir pişmanlık yaşadım. Veziri E7'ye geldim. Zamanım ama bayağı azaldı buralarda. Fil G2 geldi. Fili geri geldi arkadaşlar. Ben de kaleye C8'e geldim. Sanki C2'yi açıkmış gibi C8'e geldim. Halen ben buralara vururum belki diye bakıyorum. Ama yanlış yani. Oralara vurulur mu? Vurulmaz. O da gitti. Vezir C2 oynadı. Ondan sonra neden oynadı? Herhalde buralardan bir şey arıyordu. Ben de E5 sürdüm. E5'i o da hızlıca D5 patlattı. Ve ciddi bir alan kazandı. Şimdi F5 karesi onun için etkili bir kare oldu. İleri karakol oldu. Hemen flash 3 geldi. Kaleye saldırdı. Kaleyi kaçınca fil F5 geldi. Filleri değiştirin derken bir tane şah çekti. Şahı değdiğe geldim. Burada ondan sonra düşündü. Fil B6'yı da koydu. Valla
Kale beydi geldim hızlıca. Yapacak hamlem yok. Adam atı çekti buraya. Atı buradan buraya dolandırmak istiyor. Burada ben inanılmaz belim büküldü arkadaşlar. At F7 geldim. Tutmaya çalışıyorum. Ondan sonra at E3 geldi. Atı oturtacak. Şahı kaçıyorum falan. Yağmurdan kaçarken doluya tutuluyorum. Fena bir konum arkadaşlar. Kramp vaziyet. Buralarda +5 konum. +5. Patlamışım ben. Fil F5 geldi. Fil D7 geldim. Ondan sonra burayı aldı. Bu taş değişimleri beni rahatlattı. Allah razı olsun sevgili Mikmiç'den. Pardon, ben burayı vezirle aldım. At F5 geldi. Fil F8 kaçtı. File saldırmıştı. Ondan sonra burada evet, ilginç bir hamle yaptı burada. İlginç bir hamle yaptı. Kale E1'e geldi. Ben de bu fırsat kale 7 geldim. Şurada bir tutulma noktası sağlamaya çalışıyorum. Şahı D2'ye geldi. Hemen at G8 çektim. G4 ile F5'i destekledi. At E7 geldim. Kale E1 geldi. Hemen bir tane atı kestim. O da kaleyle kesti. Sonra at D8 geldim. Taş kesiyorum ki rahatlayayım arkadaşlar. Evet. O da tabii ki F2'deki kontrolünü arttırmak için kaleleri çiftledi şu an, evet. Ben de kaleyi buraya koydum. O da alacaksan kalemi bedeli öde dedi. Ben de biraz bekleyeyim dedim bari. Bu atımı aldı. Ben önce ara hamle yaptım. Kaleyi aldım. O da atla aldı. Sonra vezirle fil aldım arkadaşlar. Her şeyi tutmaya çalışıyorum. Taşları bir bayağı azalttım. Burada bir dakika dur. Arkadaşlar Mikmiç'i veziri aldı buraya, şahı aldı buraya götürmeye çalışıyor. Kardeşim o şah vezir değil. Adamın aklını alırım. Sonra şöyle böyle garip bir hamle yapmak durumunda kaldı. Ben de kale F7 geldim arkadaşlar. Devam edelim. Uğur'cum oynat. Bak şimdi burada mat kaçırıyor. Vezir F2 geldi. Burayı durduralım arkadaşlar. Vezir F2 geldi ve ben burada çift soru çektim arkadaşlar. Çünkü vezir buraya geldiğinde buraya bir bakış var. Ve bu bakışı fili kaçarak çözemezsin. Atı buradan bıraksaydı arkadaşlar oyun bitiyordu. Şah çekiyordu. Atı veriyordu. Kaleyi alarak mat ediyordu. Yani atı buradan verecekti. Fille alırsam vezir F7 mat var. Kaleyle alırsa da vezirle F8 alıyor. Şah D7 zorunlu hamle. Kaleyi alıyor. Şah kaçarsa kale yukarı gider. Vezir açmazdan düşer. Veziri kapatırsa da kaleye gelirim. Vezir gider. Çok ilginç. Bunu görmedi. Ben gördüm arkadaşlar. Dedim bitti maç. Bitti. Hatta ben burada at D6'yı daha çok oynar diye düşünmüştüm. At G7'den ziyade. Ben burada bitti dedim maç. Kaybettik maçı. Gitti vezire 2 oynadı. İnanılır gibiydi. Bak. Hop vezire 2 oynadı. Bir umuttur yaşatan insanı hemen vezir F6 geldim ben de o da anında. Burada bocalama evresine girdi. Vezire 3 geldi. Ben geri gittim. Dalacak buralara diye arkadaşlar. Korktum. Evet, şah C2 geldi. Vezir C7 oynadım. Vezir E2 geldi. Vezir A7 geldim. Şah G2, vezir G2 geldi. Şahı kaçtım. Şahı geliyor. Ben de bekliyorum arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Şahı geldi. Ben de bekliyorum arkadaşlar. O da bulamadı. Atı geldi değişim dedi. Ben de bu fırsat kale oturttum. Bu iyi geldi bana. Atı geri geldi. Çok iyi geldi. İnşallah bekliyorum halen. Bunu kesti. Ben de G ile kestim. Önce E ile keseceğim diye düşünmüştüm. Geldi veziri değişelim. Vallahi değişmek istemedim ama dalacaktı içeri. Kaçarsam. Kestim. Ve dedim bu oyunu kaybetmem artık berabere. Şahı geldim. Ondan sonra o da şahı geldi. Ben de şahı geldim. O da geldi. Böyle yaptık. Böyle geldi. Geri gittim. Burada oyun artık beraber aslında. Ve burada Mikmikçi kendini yakmaya başlıyor. Çift soru. Piyonla alacağımı sandı. Şahla aldım. Burada diyor. Şahı kaçtı. Şahla piyon alabilirdim ama bir tur böyle geldim. Ne olduğunu bittiğini anlamaya çalışıyorum burada. Niye verdi piyonu anlamadım çünkü. Şahla ikinci piyonu da aldım. Bir onu bir bunu sürmeye başladım. Şimdi şahla da aldım. Evet. Şimdi. Evet. Bunu mu süreyim onu mu süreyim? Kobra'yı mı Şah Batur'u mu? Şah Batur geliyor. Mikmikçi burada geliyor. Şah Batur tekrar geliyor. Şimdi Kobra Murat da geldi. Şah Batur. Bir onu süreceğim bir bunu. Şah çekti. Şahı kaçtım. Arkadaşlar. Şahı geldi. Ve şimdi uyandı. Fil geldi. Ve filin buradan şah teklidi var. Arkadaşlar.
Evet. Genç kardeşimize, Mikmikçi'ye arkadaşlar nazar değdirmişler. Biz de nazarı aldık. Nazarı aldık. İşte nazarı aldık. bu. İşte bu. Evet. Evet. Nazarı aldık arkadaşlar. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Geçmiş olsun. Sağlığınıza kavuştunuz. Galiba. Değil mi? Sanırım Evet. konuştum bu sefer hocam. Evet. Nazar çıktı içimden. Nice mutlu, nice Evet, mutlu şimdi- hastalarımıza. Sevgili Mikmikçi. Harika, süper. Arkadaşlar selam. Süper, İzleyenlere bir harika. selamını alalım. Evet. Evet. Selametle. Selametle Mikmikçi. Selametle. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Mikmikçi'yi halka açık tedavi ettim. Söz verdiğim gibi. Söz verdiğim gibi. Halka açık tedavilerimiz devam edecek. Hiç endişeniz olmasın. Siz yeter ki müsterih olun azizim. Müsterih olun. Evet. Genç kardeşimize nazar değdirmişler. Biz de ona nazarı aldık. Nazarı çıkarttık. Artık yolu battı. Açık olacak. Turnuvada birinci olan arkadaşımız, kardeşimiz Mikmikçi oldu. Ben Mikmikçi'yi yendim ama Selim de beni yendi. Ben de bir arkadaşımıza kaybederken beraberlikle kurtardım. O yüzden Mikmikçi birinci, Selim Çıtak ikinci, FIDE Master Selim Çıtak ikinci, ben üçüncü, Furkan Demirsoy dördüncü, Mazhar Kutay Yargıcı da beşinci oldu. Tabii ki dereceye biz girdiğimiz için biz ödül almadık. Dolayısıyla ilk üç şöyle oluştu. Mikmikçi birinci, Furkan kardeşimiz ikinci, Mazhar Kutay da üçüncü olarak Yeni Satranç firmasından bize sağlanan ödülleri takdim ettik. Buradan da Yeni Satranç firmasına ve tüm katılımcılara defter hediye eden Artliva Defter Ercan Sarıbaş'a çok teşekkür ediyorum. Ve tabii ki de en büyük teşekkür sizlere. Çünkü bizi orada yalnız bırakmadınız arkadaşlar. Miraç ve ben çok mutlu olduk. Sizlerin o samimiyeti, içtenliği, neşesi, enerjisi. Dedik ki Satranç Dünya Mahallesi inanılmaz bir aileymiş. Seviyesi olan bir aileymiş. Biz bunu da görmüş olduk. Çok da mutlu olduk tabii ki. Şaşırdık da. Çünkü hiç mi pürüz çıkmaz kardeşim dedik. Çıkmadı valla. Ya bizim gördüğümüz kadarıyla çıkmadı. Sizlerden de bu konuda yorum bekliyorum arkadaşlar. Yorumlarınız son derece önemli. Biz de onları değerlendireceğiz. Duruma göre hatalarımızı güncelleyeceğiz, düzelteceğiz. Yol almaya devam edeceğiz. Belki tekrar bir araya geleceğiz arkadaşlar. Çünkü ortam da çok müsait bir ortamdı. Evet, çok keyif aldık. Evet arkadaşlar, durum böyle. Sizlerin beğeni ve yorumlarını acilen bekliyorum. Mikmikçiyi halka açık tedavi etmiş oldum. Tabii ki onun gönlünü almak için birinciliği ona bıraktık. Biz gönüllerin birincisiyiz. Bunu asla unutmadık. İşte bu, işte bu. İnanılmaz. Evet arkadaşlar, hepinizi çok seviyorum. İyi ki varsınız, iyi ki bir aradayız. Tekrar görüşeceğiz. Bu böyle yarım kalmayacak. Selametle.